Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Bugün yine uzun zamandır yapmak istemiş olduğum bir projeyi gerçekleştireceğim. İlk adımındayız projenin. GDM Fog Light projesi. Yanımda duruyor, şurada görüyorsunuz. Sarı sisler. Bu projeye de çok uzun zamandır hazırlanıyorum. Parça parça topladım. Yeni bir set, GDM bir set. Sarı lensli, kapakları, gövdesi ve bracketi. Ayrıca bunları montaj için gerekli olan bazı tesisat parçaları, röle ve çeşitli ebatlarda vidalar, bağlantı aparatları. Bu projede bir avantajımız, araçlarımız üzerinde hazır sis tesisatı var. Bunda sadece röle ve lambaların kendisi eksik. Benim önceki 2.3 aracımda bu böyleydi. Bu arabamda da gördüğüm kadarıyla sis tesisatı hazır. Bir tek yapmamız gereken rölesini yerine takıp lambaları yerine monte edeceğiz. Bir de sivice ihtiyacımız var. Sivicimiz de biliyorsunuz hazır aracımızın üzerinde. Önceki projelerimde yapmıştım. Burada yapmamız gereken önemli bir aşama var tamponumuz üzerinde. O yüzden projeye atölyemde başlıyorum. Öncelikle sis yuvalarını keseceğiz. Tamponumuzdaki şu noktalarda sert plastik sis yuvaları var. Sislerimiz buraya monte olacak. Öncelikle bunları kesmemiz gerekiyor. Bunları kesmekte kullanacağım alet büyük ihtimalle ya falçata olur, kaliteli bir falçata, maket bıçağı ya da dremel yardım alırım çünkü biraz kalın plastik. Muhtemelen dremel de kullanabilirim. Duruma göre bir bakacağım, ona göre değerlendireceğim. Birazdan görüşmek üzere. Evet dostlar, kesim işlemimizi dremelimiz yardımıyla yapmaya karar verdim. Çünkü uygulama yapacağımız alan sert plastik olduğu için falçata bunu kesmekte zorlanacaktır. Yani maket bıçağıyla olabilecek bir şey değil. Fakat dremel daha zor alanlarda, daha sert plastik alanlarda ya da metal alanlarda kesim gücü ve devir yüksek devir sayesinde bu kesim işleminizi kolaylaştıracaktır. Bu yüzden tercihim dremel oldu. Ayrıca internette yapacağımız detaylı bir araştırma sonucu şu Honda'nın Installation Instructions'ları var. Root sistem takması üzerine. Hala bu bilgilere ulaşılabiliyor, zor da olsa. Bunları da indirdim. Detaylı şekilde burada nasıl keseceğiniz, nereye takacağınız her türlü şey anlatılıyor. Sıfırdan A'dan Z'ye anlatmışlar. Bu manueller sayesinde de bilgilerinizi tazeleyebilir ve hata yapmadan montaj işleminizi yapabilirsiniz. Bu da önemli bir şey. Özellikle çok soran oluyor nasıl yapacağız, nasıl takacağız diye. Bu bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Şimdi yapılması gereken işlem, şurada 2 tane yuva var. Sis lambasının montaj yuvaları. Bunları detaylı bir şekilde güzelce keseceğiz. Daha sonra da dremezimizi kullanıp o yuvaları açacağız. Ondan sonra sis lambalarımızın montaj işlemine geçeceğiz. Görüşmek üzere. Evet dostlar, kesim yapacağımız alan burası. Zaten tamponunuz orijinalse üzerinde ince hatlar şeklinde kesmeniz gereken alan çizgi çizgi belirtilmiş. Ben de kalemimle üzerinden geçip bu alanları daha belirgin hale getireceğim. Tırtıklı bir şekilde bunu belirlemişler. Şimdi dremelimden güzel bir kesim işlemi gerçekleştirip yuvamızı açacağım. Evet, ilk yuvamız açıldı. Bunu şimdi biraz pürüzsüz hale getirelim, zımparalayalım. Daha sonra diğer yuvamıza geçelim. Evet dostlar, şimdi de sıra diğer yüzeyimizde. Bunu da öncelikle
Yeri tırtıklan işaretli belli ama üzerinden kalemimize geçelim. Daha belirgin olsun. Japonlar gerçekten güzel bir iş çıkarmış. Evet. Şimdi de ramenimizle işleme başlayalım. Evet dostlar, sis lambası yuvamızı açtık. Şimdi buraya sis lambamızın montajını gerçekleştirebiliriz. Sol taraf sis lambamız. Evet, gerçekten harika oturuyor. Şimdi vidalarımızın montajıyla işe başlıyoruz. 4 adet vida tutuyor bunu. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi sis lambamız yerine monte oldu. Şimdi bunun kapağının, yani şunun montaj işlemi var. Bunu takmak için şöyle size göstereyim. Oturma pozisyonu bu. Bu aradan bir tane karşıya delik açmamız lazım. Karşıya bir delik uzatacağız. Şurayı düzleyeceğiz, lastiği ve şu metali. Oraya da 8 milimlik bir vida atacağız. Şimdi matkabımızla bu delme işlemini gerçekleştirelim. Evet dostlar, bu taraftaki brakette işlemimiz tamamlandı. Birazdan kapakları takmak üzere bu tarafa tekrar geçeceğiz. Şimdi diğer tarafın sis lambasının montajını yapacağım. Kapağımız için deliğimiz hazır durumda. Şimdi diğer tarafa geçelim.
Evet dostlar. Sis lambamız yerine takıldı. Şimdi bunun da braketi için, şu görmüş olduğunuz braketi için deliğimizi delme aşamasına geçelim. Yerini işaretleyelim. Evet dostlar, artık sis kapaklarımızı takma zamanımız da geldi. Delikleri hazır. Şimdi bunu yerine monte edelim. Evet sevgili dostlarım, sis farlarımızın tamponumuzun üzerine montajı tamamlandı. Gerçekten mükemmel görünüyor. Yeni parça gibisi yok. Muhteşem bir görünüm. Önemli bir aşamaydı. Bunu da tamamladık. Şimdi bundan sonra ikinci aşama olarak elektrik tesisatı üzerinde yapılacak çalışmalar ve rölenin montajı var. Tabii karşımıza çıkabilecek diğer sürprizlere de hazır olmamız gerekiyor. Umarım keyif aldığınız bir çalışma olmuştur. Ben yaparken şahsen çok keyif aldım. Biraz yorucu oldu ama güzel de oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar desteklerinizden dolayı kanalıma. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın.